8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kalp damar cerrahisi operatör doktor Berke Özkan bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam varis tedavilerinden bahseder misiniz? Bahsederim. Tabii ki zevkle, memnuniyetle. Şimdi varis tedavisi dediğimizde bir kere şimdi bir tanı almış hastadan bahsediyoruz. Varis hastası yani venöz yetmezlik tanısı almış, elinde Doppler'i var, verifiye edilmiş bir hastadan bahsediyoruz. Öncelikle bunu hani iyi bilmek gerekiyor. Çünkü kim varis hastası kim değil ondan da biraz sonra bahsederim ama şimdi elimizde onlar kendini biliyor dermişim. Hani elimizde verifiye olmuş Doppler'i var. İşte ben varis hastasıyım. Bacağım ağrıyor veya işte damarlarım belirgin, ayakta duramıyorum. Şikayetleriyle gelen bir hasta var. Şimdi burada ana modeller ikiye ayrılıyor. Artık günümüzde ben dahil çoğu kalp damar cerrahı açık ameliyat yapmıyor. Yapanlar da var. Hani o konuda ameliyat etkisizdir, etkilidir vesaire onu söylemiyorum. Ameliyat da etkilidir muhakkak. Ama tabii şimdi herkesin aslında alıştığı ve kolaylıkla yaptığı, hızlı yaptığı yani günlük pratiğinde çok uyguladığı ve sonuçlarını iyi bildiği yöntemler var. Variste de esasında birden çok yöntem var ve benim çok fazla uyguladığım yöntemlerden bir tanesi damar yapıştırma. Endovenöz siyanoakrilat damar embolizasyonu. Yani ben iç varisiniz varsa işte Doppler'de verifiye olduysa, ayağınız ağrıyorsa ve size dedilerse ki sizin iç varisiniz var, ayağınız bundan ağrıyor, ayağınız şişiyor, işte yara var vesaire. Bunun tedavi edilebileceği yöntemlerden bir tanesi olan damar embolizasyonu yani damar yapıştırma, glue yöntemiyle ben tedavi ediyorum çoğu hastayı. Şimdi bunun yanında lazer yapılabiliyor. Radyofrekans ablasyon yapılabiliyor ya da ultrason eşliğinde köpük kimyasal ablasyon yapılabiliyor. Bunlar bir grup. Bunlar adından da anlaşılabileceği gibi kapalı işte yöntemlerle halk arasında bilinen yani iğne deliğinden bir cihazla tedavi edilebilme yöntemleri. Bunlardan lazerle radyofrekans ablasyon ameliyathane koşullarında olmak durumunda. Çünkü ya belden aşağısına uyuşturuyoruz hastanın ya da sedasyonla yani hafif sersemlikle anestezi verilerek uygulanan yöntemler. Çünkü neden? Ağrı hissediyor hasta bu yöntemlerde. Diğer iki yönteme gelince damar yapıştırma ve ultrason eşliğinde kimyasal ablasyon yani köpük tedavisine gelince bunlar ofis koşullarında ultrason eşliğinde lokal anesteziyle uygulanabilen yöntemler. Bunların başarı sırası düşükten yükseğe doğru sıralayacak olursak ki hepsinin başarı oranı %80'in üzerinde. Yani biri %10 başarılı falan öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hepsinin başarı oranı %80'in üzerinde. En düşükten köpük tedavisi yani iç varisinize uygulanan köpük tedavisinden bahsediyorum. Onu da anlatacağım. Dışarıya uyguladığımız değil. Damar yapıştırma, radyofrekans ve lazer şeklinde gelmekte. %80, 85, 90, 95 gibi sıralanıyor yapılan çalışmalarda. Çok ciddi bir fark yok aslında. Başarı buradaki başarıdan anlaşılacak şey ise işlem sonrası o hasta damarınızın yok olup olmadığı. Çünkü bizde şimdi bazen şimdi hastalar soruyor hocam kesin çözüm mü? İşte hocam işte şöyle ya şimdi kesin diye bir şey yok. Şimdi bunu kesin diye bir şey yok. Yani yüksek olasılıklı tedaviler yani başarı oranı yüksek olan tedaviler var. Modern tıp zaten bunu öneriyor. Yani şimdi insanda çalışmalar yapılıyor. İşte yüzlerce yıldan beri gelen bir cerrahi geleneği var. Yapılan çalışmalar var. Diyoruz ki yüksek olasılıkla sizi tedavi ederiz. Hani çünkü diğerlerini de ettik. Oradan bir çıkarım yapıyoruz. Kesin nasıl bir şey söylenebilir? Mümkün değil. Yani çünkü matematiksel bir şey değil yani. Hani 2x2 kesinliği yani bunun bir ispatı da olmadığı için burada bir kesinlik aramayacağız. Bu yapılan işlemlerin hepsi venöz yetmezlik yani varis içerideki hasta damarınızı yok etmeye yönelik. Hasta damar neden hasta? Onun çünkü görevi kanı yukarı götürmek, kalbe götürmekken artık o çalışmıyor ve kan aşağıda birikiyor. Yani bacağınızın dolaşımını bozuyor. Yani ben bunu şöyle anlatıyorum aslında. Bir kısa devre olmuş
vaziyette bacağınızda. Normalde kan yukarı akması gerekiyorken orada bir kısa devre var ve geri dönüyor. Biz bunu düzeltiyoruz. O damarı yok ediyoruz. Yani ultrason eşliğinde bu endovenöz yani damar içinden günübirlik yapılan işlemler bunu vaat ediyor size. O hasta damarı, kaçak olan damarı yok ediyoruz. Dakikalar içinde. Yani çok artık hızlı yapılıyor bu işlemler. Eskiden ameliyat yapılırdı. Kasığınız kesilirdi, bazı bacağınızın yerlerinde kesiler olurdu. Bu damar yok ediliyordu, çıkarıyordu. Yani tedavi modeli bu damarı ortadan kaldırmak üzerine. Kesinlik nereden geliyor? Şimdi başarı oranı dedim biraz önce %85, %95. İşlem sonunda bu damarı kapattık mı? Onun aslında başarısından bahsediyorum. 100 hastadan 80'i, 85'i evet bu işlemden sonra bu damar yok olmuş ve biz artık dolaşımının normale dönmesini bekliyoruz. Ve şikayetleri yavaş yavaş geçmesini bekliyoruz. Çoğu hastada da böyle oluyor. Yani ben mesela en çok kullandığım yöntem damar yapıştırma yöntemi. Onda 100 hasta tedavi ettiysem 80'i 85'i mutlu. Şikayetleri geçmiş. 15'inin geçmemiş. Ama neden geçmedi hocam? Ama şimdi tabii ki hani kesin geçer diye bir şey vaat edemem. Hani burada şey yapmak istemiyorum. İdeal olmak istemiyorum. Aynen. Ama doğrusu yani şimdi zaten örnek veriyorum. Beklenti de önemli. %85 çok büyük bir başarı hocam. Yani beklenti de önemli ama bence de yani kendimi övmeyi çok sevmem ama bence de yüksek bir başarı. Ya zaten damar dediğiniz şey tek uzanan bir hortum gibi bir şeyden ibaret değil. Ne kadar Değil. güzel, ne kadar güzel bir noktaya değindiniz. İşte zaten buradan hani nüksler vesaire şimdi görünen ameliyat zaten bundan terk edildi. Çünkü bir kesiden aslında 5-10 santimlik bir kesiden bütün bir damar hattını ve onun dallarını belki de onlarca dalı var. Belki 20 tane dalı var. Göremiyorsunuz işte 5 tane 6 tane usulünce bağlanması gereken yer var örnek veriyorum onları bağlıyorsunuz ama mutlaka varyasyon oluyor. Herkes aynı değil. O yüzden terk edildi bu yöntemler. Ultrasonla o yüzden bakıyoruz. O yüzden işte bu işlemler, endovenöz işlemler, işte günübirlik işlemler popüler oldu. Bu yüzden aslında. Çünkü herkes de farklı. Ve işte bazen uyguluyoruz, gerçekten o damarı da yok ediyoruz. İşte o %15'lik kesin fayda görmüyor ve yüksek olasılıkla yani teorik olarak çünkü göremediğimiz bir dal var orada. Yani oradan besleniyor. Bu şimdi ablasyondan bahsettik Evet. ultrason altında. Şimdi hep tabii siz hekim olarak ilk yaklaşımınız gerçek hastaları söylüyorsunuz. Tabii. Bize. İşte ağrılar olan Evet, şey olan. aynen. Fakat yani bir sürü insanın da yüzeyel herhangi Tabii. bir şikayete neden olmayan aslında sizin tanımınızla varis hastası sayılmayacak ancak estetik açıdan Tabii. bir sıkıntısı olan hastalar var. Aynen hocam. Bu köpük diye bahsettiğiniz onun için midir? Aynen şöyle. Ben fonksiyonel kısmını anlatıyorum aslında olayın şu anda. Yani bir fizyolojik bir yani bozukluk var artık eski fizyolojisi bozulmuş. Yani burada bir fonksiyonel bozukluk var yani bacağınızda. Bundan konuştuk. Biz kozmetik estetik kısmı var bu işin. Yani gerçekten içeride hiçbir şey yok. Dolaşımı tamamen normal. Ama cilt yapısıyla ilgili genetik faktörlerden kaynaklanan durumdan cildinizde damarlar görünür halde ve yani bazen gerçekten hani çok yoğun olabiliyor. Hastalar çok şikayetçi olabiliyor. Özellikle kadın hastalar. Orada köpük tedavisi yapıyoruz. Bu anlattıklarımın farklı olarak çoğunlukla hani gene söylemek gerekiyor. Orada da farklı yöntemler var. Cilt lazerleri var, işte radyo frekans orada da var ama bunlar cilt düzeyinde işlemler. Köpük veya skleroterapi bu görünen damarlara bir enjektörle bir ilacın verilmesi. Köpük adı da şeyden geliyor, havayla karıştırılıyor. Bir deterjan türevi, bir kimyasal bu ilaç. Havayla karıştırılıp köpürtüldüğü için adı köpük olarak kalmış. Çünkü etkisi artıyor havayla karışınca. Bunu zerk ediyoruz o damar. O damar yok oluyor. Kimyasal bir reaksiyon başlıyor ve zaman içinde yok oluyor o damar. Oradaki damar ağı, onun beslendiği yer. Bu bir süreç. Bunu aslında bilmek gerekiyor burada. Çünkü hastalarda beklenti işte yaptık. Evet hemen ertesi gün açım geçti mi?
geçmedi. Hocam ama görsellerde, videoları ben de denk geliyorum. Öyle şovlu ki. Evet, işte Köpük aynen. tedavisi yapıyorsunuz. Ben- Anında o damar Sönüyor. beyaz Sönüyor. bir Ben şekilde sönüyor. onu koymuyorum. Genelde yani koymamaya çalışıyorum onu ama bir yerde dayanamıyoruz, koyuyoruz da. Hani şöyle, evet, çünkü görünüyor zaten çok güzel ve ince zaten damar. Yani kağıttan daha ince, yani çok daha ince ve içine verdiğiniz havayla karışınca zaten bembeyaz oluyor. Gidiyormuş gibi görünüyor. Oysa ki ilaç oraya sirayet ediyor. Sonra kızararak geri çıkıyor onlar. Bu bir süreç, kimyasal bir süreç. Nasıl bir yerimiz kesiliyor, önce işte orada pıhtı oturuyor, sonra kabuk tutuyor, izi kalıyor. O tamamen geçmesi nasıl uzun bir süreçse aynı şekilde onun da iyileşmesi bir süreç. Yani biz o damarı öldürüyoruz içeride, yok ediyoruz. İçeride bir yara oluşuyor ve yavaş yavaş vücudunuz onu yok edecek bir süreç. Ertesi gün geçmeyecek, sonraki gün de geçmeyecek. Bazen çok hızlı iyileşen hastalar oluyor. Bir ayda tamamen geçiyor. Bazen 6 ay, 8 ay, 12 ayda geçmiyor. Bunu bilmekte fayda var. Çünkü Kesinlikle. beklenti burada çok önemli. Çok standart bir işlem, yapılan işlem. Sonuç gene başarı oranı yüksektir köpük tedavisinin doğru uygulandığında. Ama burada beklenti önemli. Yani bunu Hastayla en başta zaten söylemek paylaşıyorsunuz, lazım. Aynen. görüşüyorsunuz. Aynen öyle. Hocam çok verimliydi sohbetimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz operatör doktor Berke Özkan idi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Varis tedavisinden ve süreçlerinden bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.